Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü haberim sınır kapılarından geliyor. Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme, cezalar artık sınırda tahsil edilecek, başlığımız böyle. Yabancı plakalı araçlara kesilen cezalar artık elektronik sistemle izlenecek ve sınır kapılarında ödenmeden çıkışa izin verilmeyecek. Yeni düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değerli izleyiciler, lütfen sonuna kadar izleyin. Bütün bilgileri alın, bakın. Cezanız varsa artık sınır kapısından çıkamayacaksınız. Mecbursunuz ödemeye. Ama kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Ama derseniz ki yok, hiç kalmadı param, anca yolluk var, benzine yetecek. O zaman geri döneceğiniz artık altın mı var, gümüş mü var, satacağınız, para yapacağınız veyahut da bir akrabanızdan, dostunuzdan borç isteyeceğiniz, yoksa çıkış yok. Gelelim detaylı habere değerli izleyiciler. Birkaç dakikanızı alacağım ve unutmadan söyleyeyim, Türkiye'de yeni radar sistemleri çıktı. Onu da dile getirmek istiyorum. Duymadıysanız videonun sonunda o bilgiyi de alabilirsiniz. Yeni radar sistemi, dikkat. Türkiye'de yabancı plakalı araçlara verilen idari para cezalarının tahsiline ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ortak hazırladığı yabancı plakalı taşıtların faaliyetlerine dair idari para cezalarının tahsiline ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak 8 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bugün 8 Ekim değerli izleyiciler, bu haber çok sıcak haber. Yani bugün yürürlüğe girdi. Elektronik sistem üzerinden takip, kaçış yok. Yeni düzenlemeye göre yabancı plakalı araçlara kesilen cezalar elektronik ortamda kayda alınacak ve ilgili bilgiler anlık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne aktarılacak. Bu veriler tahsilat sürecinde esas alınacak. İdari para cezaları kesinleşip ödenmediği takdirde cezayı veren kurum tarafından ilgili vergi dairesine aktarılacak ve takip işlemleri başlatılacak. Cezalar sınır kapılarında ödenebilecek. Artık yabancı plakalı araçlara kesilen cezalar yalnızca vergi dairelerinde değil, bakın, gümrüklerdeki muhasebe birimlerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı muhasebe yetkililerinde, yetkilendirilmiş banka veya PTT şubelerinde ödenebilecek. Yani buralarda ödemezsen en geç sıla yolu seven vatandaşlarım sınırdan çıkarken, diyelim ki Kapıkule'den çıkıyorsun, sana diyecekler ki dur, cezan var. Ve başladı bu. Başladı ama şimdi full yürürlüğe girdi. Banka veya kredi kartı ile tahsilatını yapabildiği sınır kapılarında cezalar kartla anında ödenebilecek. Ben bir kere İpsala'dan çıkarken benim de başıma geldi. Orada da kredi kartından ödeyebilmiştim. Bundan birkaç sene evvelsi. Ama zannediyorum ki ileride bütün sınır kapılarında kartla ödeyebileceğine eminim yani. Ödenmeyen cezalara çıkış yasağı. Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden bildirilen cezalar ödenmeden araçların yurt dışına çıkışına Gümrük İdaresi izin vermeyecek. Böylece yabancı plakalı araçlar için cezaların tahsilatı zorunlu hale getiriliyor. Yani orada ağlasan da artık ne yapsan da memur bey param yetmeyecek, eve gidemeyeceğim. O zaman değerli izleyiciler, birisinden dediğim gibi borç almanız lazım. Geri dönmeniz lazım. Altın, gümüş, artık ne varsa satmanız lazım. Para yapmanız lazım. Göç idaresi ve kurumlar arası veri paylaşımı. Ama bakarsanız ileride kredi de yapabilirler. Bilmiyorum yani. O haber de gelirse haberini veririz. Yabancı sürücülere uygulanan cezalar ayrıca Göç İdaresi Başkanlığı'na da bildirilecek. Bu sayede Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı araçlar ve sürücüleriyle ilgili bilgi paylaşımı tek sistem üzerinden yapılacak. İdari para cezasının yasal dayanığı, itiraz süresi ve bilgilendirme yöntemleri ise yetkili kurumlar arasında yapılacak protokollerle belirlenecek. Değerli izleyiciler, bu haberin sonuna geldik. Haberi beğendiyseniz bir like verirseniz sevinirim.
Bana destek olmak istiyorsanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize hoş geldiniz diyorum. Videonun başında dile getirdim yeni radar sistemleri. Değerli izleyiciler, bazılarınız belki bilmiyorsunuzdur. Türkiye'nin her yerinde bu radar sistemleri kurulmaya başladı. Ve tabelalar var. Diyor ki seni şu noktadan itibaren gelecek, atıyorum 26, 28, 30 kilometre ortalama hızını ölçüyoruz. Diyelim ki 26 kilometre. 26 kilometre ortalama hızın diyelim ki atıyorum 80 olacak, 82 olacak. Sen o noktaya geldin ama senin ortalama hızın efendim 100 oldu. Sisteme bu bildiriliyor. Ve aynı sistemden de sınırdan çıkarken senin karşına çıkıyor. Diyor ki sen diyor hızlı gittin diyor. Şu kadar hızlı gittin, şu kadar para ödeyeceksin. Ve o parayı ödemeden sınırdan çıkamıyorsun. Bu yaz buna benzer bir video yaptım. Bu yeni radarların videosunu yapmıştım değerli izleyiciler. Ankara tarafından bir abimiz yazdı. Kardeşim dedi, oğlum sayılırsın dedi. Benim oğlum dedi, Türkiye dedi, girmemiş radar dedi, kalmamış dedi. Hepsine dedi girmiş dedi. Ne kadar olduğunu söylemedi ama Kapıkule'den çıkarken çok yüklü bir para ödemesi yapmışlar. Kredi kartına mı ödediler artık? Nakit mi ödediler bilmiyorum. Bütün ceza ödeyenlere de geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra yapılacak tek bir şey var değerli izleyiciler. Kanunlara, kurallara uyacağız. Bakın bu aynı sistem, bu radar sistemi de bu sene Bulgaristan'da da başladı. Tamam, yeni otoban açıldı. Daha hızlı bir şekilde Kapıkule'ye, Türkiye'ye doğru yol alacağız ama orada da bu nokta A'dan nokta B'ye kadar senin 20 kilometre, 30 kilometre artık her neyse 10 kilometre ve Bulgaristan'da yazmıyor. Yani Türkiye'de vali yazıyor. Biz diyor seni burada diyor ölçmeye başladık diyor. Uyanık ol diyor. Basma diyor. Yani ona göre dikkat edeceksin kardeşim. Veyahut da azıcık hızlı gittiysen yani istemeyerek de olur ya hızlı gittiysen mola vereceksin. Bekleyeceksin. Yani haldır haldır 80'lik yerde 100'len 120'len gidersen tabii ki cezada evine gelir. Ama evine gelir diyorum, sınırda ödersin. Henüz eve gelmiyor ama ileride bakın Bulgaristan eve göndermeye başladı. Hatta 5 sene geri yani filanca gurbetçi 5 sene evvelsi Almanya'ya giderken radara çekilmiş. 5 sene evvelsi dile kolay değerli izleyiciler adamın Almanya'daki adresine ceza geliyor. Diyor ki sen diyor atıyorum 70 euro ödeyeceksin ve filanca yerde radara takıldın. Ve bana çok yazanlar var yani abonelerimden, ne dersin sahte midir, ödeyelim mi? Ya ödeyin iş bitsin veyahut da bir avukata verin. Artık sigortanız varsa, Rechtsschutz deniyor Almanca, Rechtsschutzversicherungunuz varsa oraya da müracaat edip size gelen cezayı onlara da tabii ki gösterebilirsiniz. Onlar da daha detaylı bir araştırma yapabilirler ve size söyleyebilirler. Yani bu ceza hakiki mi yoksa herhangi bir eşkıya şirketi mi var arkasında? Yani bunu da dile getirmek istiyorum. Bu bilgileri de size vermek istiyorum. Olabilir. Hatta İtalya bile İsviçre'de tanıdıklarım var. İsviçre'ye otoban paraları ödememişler. Hatta onun ücretini ve cezalan beraber evine mektup geliyor. Ya ödersin diyor, ödemezsen diyor daha fazla olacak diyor. Ne olur ödemezsen İtalya'ya bir daha giremezsin. İtalya'ya giriş yaparsan yani ya sınırda birisi durdurur seni, yakalanırsın veya bir polis sistemde çıkarsın. Ondan sonra 10 mislini ödersin. Evet değerli izleyiciler, bakın anlata nereye geldik? Bayağı uzadı, bu kadar uzatmak istemiyordum. Kusura bakmayın. Bundan sonra yani ne demek oluyor? Buradan artık Avrupa'nın neresinden çıkıyorsanız çıkın. Kurallara uyarak gideceğiz. Başka bunun çözümü yok. Maalesef böyle yani. 130 ise 130, 140 ise 140, 120 ise 120. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.